Herkese merhaba. Bu haftaki videomda sizlere bir binanın yapım aşamalarını kalem kalem izah edeceğim. Hazırsanız hiç vakit kaybetmeden videoya geçelim. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Bu videoyu tamamen izlediğinizde inşaat yaparken karşılaşabileceğiniz olası zorlukları ve püf noktaları, inşaat esnasında nelere dikkat etmeniz gerektiğini ve resmi prosedür sürecini ve son olarak da bir inşaatın inşaat süresini öğrenmiş olacaksınız. Ve tabii ki bu videoda yine resmi prosedürlere çok fazla değineceğim. Yani yönetmeliklere ve kanunlara çok fazla değineceğim ki bu sayede iskan alma sürecinde özellikle herhangi bir zorluk yaşamamanızı ümit ediyorum. Yani çok basit bir örnek vereceğim. Dış cephe kaplamasında EPS köpük ya da taş yünü tercih etmeniz arasındaki farkları size izah edeceğim. Çünkü birini tercih ederseniz iskan alamayabilirsiniz. Tabii bu yapınızın özelliğine de bağlı. Dolayısıyla videoyu pür dikkat izlemenizi istiyorum. Kağıt kalemlerinizi hazırlayın. Başlıyoruz. İnşaattan önceki süreçle başlayacağız birinci kısımda. İnşaata başlamadan önce inşaatın yapılacağı arsanın çok iyi analiz edilmesi gerekiyor. İmar durum planları, emsaller, belediyenin koyduğu plan notları, hatta o bölge için alınmış ekstra meclis kararları, çevre teşekkülleri, taks kaks gibi bilgiler, maksimum yapı yüksekliği gibi bilgiler mutlaka belediyeden temin edilmeli. İmar durum belgesi, yani bilinen adıyla çap alınırsa tabii çok daha iyi olur. Ancak tabii ki her çalışma için, her etüt için ya da her arsaya teklif verdiğinizde çap alma şansınız olmayabilir. Çünkü arsa sahibinin yazılı dilekçesi isteniyor. Bazı belediyelerde de bu arada dijital olarak bu süreçler yürüyor. Ancak dijital süreçlerin yanında belediye ile görüşüp, imar servisiyle görüşüp teyit etmekte de fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaman zaman bunlarda da farklılıklar olduğunu görüyoruz. Eğer çap alınamıyorsa ya da henüz çap alınmamışsa bu bilgiler dediğim gibi yaklaşık olarak belediyenin imar servislerinden öğrenilebiliyor. Ancak tabii ki verilen bilgiler şifai bilgiler. Net bilgi almak için mutlaka çap alınması gerekiyor. Bu bilgileri öğrenmek için belediyeye gidebilirsiniz ancak yanınızda inşaat mühendisiniz veya mimarınız olursa çok daha iyi olur. Böylece oluşabilecek yanlış anlaşılmaların da önüne geçmiş olursunuz. Ayrıca yine bu aşamada yola terk, şuyu gibi detayları da öğrenme fırsatı yakalarsınız. Gelelim avan projelerin hazırlanmasına. Mimarınız kendi çalıştığı harita firmasıyla veya sizin çalıştığınız harita firmasıyla irtibata geçip arsanın rölevesini ister. Röleveyi altlık olarak kullanır ve müteahhit firmanın veya arsa sahibinin taleplerine göre belediyeden aldığı bilgiler doğrultusunda inşaatın ilk etüt projesini hazırlar. Bu aşamada inşaat mühendisi de teknik destek verir statik olarak. Avan proje hazırlandıktan sonra müteahhit firma maliyet hesabını yapar. Yaklaşık satış rakamlarını tespit eder. Bu aşamada inşaat maliyetini netleştirirken kalem kalem metraj çıkarmak oldukça faydalı olacaktır. Çünkü inşaatın karını veya zararını belirleyen aşama tam olarak bu aşamadır. Bu aşamada inşaat firması tabii ki karlılığını çok iyi hesaplamalıdır. Çünkü ülkemizde enflasyon durumu var. Siz bu videoyu yıllar sonra izliyor olabilirsiniz ve ülkemizde enflasyon tek hanelere düşmüş olabilir. Umudumuz var. Umudumuzu kaybetmiyoruz. Dolayısıyla net bir rakam, işte müteahhit en az %50 kazanmalıdır, %25 kazanmalıdır gibi rakamlar vermeyeceğim bu videoda. Müteahhit enflasyonu da gözeterek, ülkenin durumunu da gözeterek bir karlılık hedeflemelidir. Ancak bu karlılık tabii ki enflasyonun altında da kalmamalıdır. Çünkü bir yatırım yapıyorsunuz, arsa satın alıyorsunuz veya kat karşılığı, işte bunun zemin iyileştirmesini yapıyorsunuz, inşaatını yapıyorsunuz vesaire. Bunu iskan alıyorsunuz. Tabii bu satış süreci direkt temelde olmuyor. Yani çoğunlukla olabilir. Nasip işi bu. Ancak iskan aldıktan sonraki sürece kadar kayabilir sizin satma süreciniz ve tabii ki bu arada da belki 1 yıl, 1,5 yıl satış yapamayabilirsiniz. Dolayısıyla karlılığını iyi gözetmeli burada müteahhit firma. Müteahhit firma karlılık hesaplarını yaptıktan sonra eğer o arsaya bir yatırım yapma kararı aldıysa artık sıradaki aşamaya geçmesi gerekiyor. Yani bu da kat karşılığı inşaat sözleşmesi olabilir veya arsayı satın alması olabilir veya işte farklı bir tasarrufu varsa, oraya kooperatif kurulması gerekiyorsa öyle bir şey yapılabilir. Yani bu artık müteahhitin tasarrufunda olan bir durum. Ve tabii ki noterde kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalayacaksa vekaletleri de alması gerekir. Eğer arsa üzerinde bir inşaat yapı varsa tabii ki öncelikle bunun yıkım ruhsatının alınması gerekir. Yıkım ruhsatı için belediyeye başvurmanız gerekiyor. Eğer arsa üzerinde bir yapı yoksa bu aşamayı zaten pas geçeceksiniz. Geldik zemin etütü aşamasına. Arsada hali hazırda yıkılması gereken bir yapı yoksa, arsa temiz haldeyse buradan bir zemin etütü alınması gerekiyor. Eğer mevcutta bir bina varsa bahçeden de aslında numune alınabilir. Hatta kentsel dönüşüme sokulacaksa, mevcutta bir yapı varsa ve bu kentsel dönüşüme sokulacaksa zaten bahçeden bir numune alınması gerekiyor. Yönetmelikleri uygun sayıda ve uygun şekilde alınan bu numuneler laboratuvarlara gönderilir. Laboratuvardan gelen sonuçlar jeoloji mühendisleri tarafından yorumlanır ve buna istinaden de bir rapor ortaya çıkar. Zemin etütü vakit alan bir şey ve dolayısıyla da bu sürecin ivedilikle başlatılması gerekiyor. Ardından da artık
kağıt karşılığı sözleşme imzalanmış veya işte arsa satın alınmış, müteahhit firmanın kafasında o proje taslak halinde oluşmuş ve zemin etüt çalışmaları da başlamış. Artık mimari projenin hazırlanması gerekiyor. Bu süreçte tabii mimar ile müteahhit firma sık sık toplantı yapar. Mimar da projesini hazırlarken sık sık statik proje müellifiyle, yani inşaat mühendisiyle fikir alışverişi yapar. Mimari proje resmi inceleme için önce yapı denetimi, ardından da belediyeye verilir. Mimari proje resmi olarak onaylandıktan sonra mimar yapı denetim havuzuna işi dahil eder ve söz konusu işin yapı denetim firması havuzdan belli olur. Zemin etüt raporunun ışığında mimari projeye uygun olarak statik proje hazırlanır inşaat mühendisi tarafından. Tabii zemindeki duruma göre, rapora göre, zemin gerilmelerine göre zemin iyileştirmeye ihtiyaç olup olmayacağı netleştirilir. Mimari projenin onaylanmasının ardından statik proje, kalıp iskelesi ve iş iskelesi projesi yine resmi inceleme için önce yapı denetimi, ardından da belediyeye teslim edilir. Zemin iyileştirmeye ihtiyaç duyulması halinde zemin iyileştirme projesi de hazırlanır ve yine önce yapı denetimi, ardından da belediyeye inceleme için teslim edilir. Mimari projenin onaylanmasının ardından elektrik mühendisi elektrik projesini, makine mühendisi asansör havan projesini, tesisat projesini ve kalorifer projesini, harita mühendisi harita dosyasını hazırlar. Projeye göre gerekliyse diğer projelerde bu aşamalarda hazırlanır. İşte peyzaj olur, havalandırma olur, yangın olur vesaire. Artık bu proje neyi gerektiriyorsa, çünkü yapının özelliklerine göre, bölgeye göre bunlar değişebiliyor. Tabii bu arada tüm bu projeler bazı şehirlerde meslek odalarından da onay alınması gerekebiliyor. Dolayısıyla şehirden şehire değişen bir özellik olduğu için bunu listeye eklemiyorum ama eğer meslek odasından onay alınması gerekiyorsa yine belediyeden önce meslek odalarında da bu sürecin onaylanması gerekiyor. Projelerin onaylanmasının akabinde müteahhit firma yapı ruhsatı almak için belediyeye başvuru yapar. Başvuru yaparken de şu evrakları toplaması gerekiyor. Yapı denetim sözleşmesi, şantiye şefi sözleşmesi, işte müteahhit firma ile mal sahibi arasında yapılan sözleşme ve vekaletnameler, projeler grubunda mimari proje, akustik rapor, statik proje, işte iş iskelesi, kalıp iskelesi projeleri, sığ test, yani diğer projeler, taahhütnameler verilmesi gerekiyor burada, taahhütnameler ve diğer asıl evraklar, işte çap belgesi, tapu kaydı gibi ve müteahhit firmaya ait belgeler ve tabii bir de eğer bina kentsel dönüşümle yıkıldıysa da %10'luk teminat mektubu bu aşamada verilmeli. Bu arada yapı ruhsatı ile alakalı gerekli evraklar listesini açıklamada bir link bırakıyorum. O linkte detaylı bir şekilde de yine inceleyebilirsiniz ve o evrakları temin ederek sürecinizi ilerletebilirsiniz. Tabii bunlar dışında bazı belgelere de ihtiyacınız olabilir. Bunlar şehir şehir, belediye değişen şeyler. Dolayısıyla ekstra bir şey istenirse de onları da temin etmeniz gerekiyor. Bu arada yapı ruhsatı almak için ödenmesi gereken tutarlar ve harçlar da var. Bunları da kısaca değineyim. Yapı denetimi ücreti, kanal kodu ve kanalizasyon teknik altyapı harçları, yeni bina inşaat harcı, proje taslak harcı, zemin açma izni harcı, imar işleri yerine inceleme ücreti, otopark harcı, kaldırım ve asfalt ücreti gibi harçları da ödeyip bunların dekontlarını da yine yapı ruhsatı alırken bildirmeniz gerekiyor. Dediğim gibi yapı ruhsatı almak için gerekli evraklarla alakalı linki aşağıda açıklama bölümünde bulabileceksiniz. Sonrasında müteahhit firma yapı ruhsatı ile birlikte SGK'da iş yeri dosyasını açmak zorunda. Geldik ikinci kısma. İkinci kısmı mobilizasyon ve yıkım süreci olarak adlandırdım. Burada da ilk olarak şantiye kurulumu ve hazırlıklarla başlıyor sürecimiz. Şantiye çevresi dışarıdan görülmeyecek şekilde panellerle kapatılır ve birinin girememesi burada çok önemli. Çünkü art niyetli kullanımlar olabilir ve bunlar başınızı belaya sokabilir. Hatta yaşanan bir iş güvenliği kazasında müteahhit firmanın benim şantiyemde böyle biri çalışmıyor dediği halde dışarıdan gelen birinin inşaatta asansör boşluğuna düşmesi sonrası müteahhit firma burada tazminat ödemek zorunda kalmıştı. Bunu da biliyorum. Dolayısıyla dışarıdan birinin şantiyeye girmemesi gerçekten çok önemli. Şantiyenin büyüklüğüne göre ihtiyaç varsa konteyner ve benzeri üniteler şantiye alanına kurulur. Elektrik panosu kurulur. Şantiye elektriği aboneliği ve şantiye suyu aboneliği ve gerekliyse diğer abonelikler alınır. Geldik bina yıkımına. Arsada mevcut bir bina varsa az önce de dediğim gibi yıkım ruhsatının alınmasının ardından müteahhit firma bu binayı elle veya makineyle veya diğer yöntemlerle yıkar. Makine ile yıkmak varken neden binayı elle yıkalım dediğinizi tabii şu an duyar gibiyim. Ancak bazı durumlarda elle yıkım kaçınılmaz olabiliyor. Bu konuda başıma gelen bir örneği anlattığım bir olay var ve bununla ilgili de yine aşağıya bir link bırakıyorum. Elle bina yıkımı diye. Orada detaylı bir şekilde de okuyabilirsiniz. Tabii şu anda da Murat Bey'den çok kısa bir ricam var. Onunla ilgili bir görüntüm vardı benim. Çok kısa bir görüntü. Biraz görüntü kalitesi düşük ama onu da ekrana getirebilirse çok memnun olurum. Elle bir binayı yıkarken ben de ufak bir destek vermek istemiştim. Ama o kullandıkları makine o kadar ağır ki yani bütün böyle omuriliğimdeki bütün omurların titrediğini ve kaydığını hissettim. O görüntüyü de çok kısa bir şekilde ekrana getirelim.
Tabii makineyle bina yıkımı ise çok daha pratik ve ucuz. Genellikle de tercih edilen yöntem bu. Yani aslında elle yıkımı zaten kimse tercih etmez de bazen mecburiyetten dolayı makineyle yıkamıyorsunuz. Bizim de durumumuz öyleydi. Yani ana arterde yıkılan bir yapıydı ve ön bahçesi bile yoktu. Yani direkt olarak kaldırıma bağlanıyordu. Dolayısıyla makineyle yıkma durumumuz yoktu. Yani şöyle söyleyeyim, makineyle yıksak herhalde Show Ana Haber'de beni izlemiş olurdunuz. Geldik 3. kısma, işte sizin merakla beklediğiniz kısım, bir binanın yapım aşamaları. Tabi burada zemin iyileştirme işleriyle başlamak istiyorum sürece. Zeminde oluşan gerilmelere göre statik hesaptan ve zemin etüt raporuna göre arsada zemin iyileştirme yapılması gerekiyorsa müteahhit temelin oturacağı alana zemin iyileştirme yapar. Hangi zemin iyileştirme yöntemi daha sağlıklı olur? Hangisi daha iyi olur? Tabi buna geoteknik mühendisinin karar vermesi gerekiyor. Her zemin tipinde her zemin iyileştirme yöntemi kullanılır mı, kullanılmaz mı? Tabi bunları da yine değerlendirmek gerekiyor. Zemin iyileştirme uygulaması tamamlandıktan sonra veya önce müteahhit firma hafriyat alanında kazı yapar. Ama neden önce veya sonra diyorum? Çünkü zemin koşulları, saha koşulları bazen zemin iyileştirmesinin önce yapılmasını gerekli kılabilir. Ve özellikle JetGrout gibi, DeepMix gibi uygulamalarda zemin iyileştirmeyi belli bir kodda bırakabildiğiniz için bu bir sorun teşkil etmiyor. Ama tabii önce hafriyatı alıp sonradan da zemin iyileştirme işlemlerini yapabilirsiniz. Yani burada aslında biraz daha şantiye şefinizin, yani inşaat mühendisi şantiye şefinizin aldığı kararlar önemli. Bu arada niye inşaat mühendisi şantiye şefiniz diye özellikle belirttim? Çünkü zemin iyileştirmeli bir işiniz varsa zaten şantiye şefinizin inşaat mühendisi olması gerekiyor. Kanun bu şekilde. Yani sonradan bir ruhsat iptali durumuyla karşılaşmamak için şantiye şefinizin inşaat mühendisine çok dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer zemin iyileştirme durumu yoksa böyle bir zorunluluk yok. Yani mimar da olabilir, inşaat mühendisi de olabilir. Hatta şöyle bir durum da var. Özellikle büyük şehirlerde bu durum var. Zemin iyileştirme için ayrı bir ruhsat kesildiyse o zemin iyileştirme sürecinde inşaat mühendisi olmak zorunda ama sonrasında yine serbest moda geçiyor. Zemin iyileştirme uygulaması tamamlandıktan sonra dediğim gibi ya da işte öncesinde müteahhit firma hafriyat kotuna kadar kazı yapar. Yani hafriyat kotu artık kaç metre olacaksa ona göre kazı yapması gerekiyor. Ama hafriyat kazısı yapılmadan önce de şuna çok dikkat edilmesi gerekiyor. Kazı yapılmadan önce değerlendirme yapılması gerekiyor. Yani buradan bir işte elektrik hattı geçiyor mu? Buradan bir doğalgaz hattı geçiyor mu? Ya da işte fiber optik hattı geçiyor mu? Bazen karşılaşıyoruz. Su hattı geçiyor, bir şey geçiyor. Parsellerden geçmişler hatayla. Dolayısıyla bunları da patlatmamak için resmi kurumlara birer dilekçe yazmanızda fayda var. Tabii bir de şu konu çok önemli. Eğer bitişik nizamla kazı yapıyorsanız veya yola sıfır bir kazı yapıyorsanız öncesinde İKSA yapmanız gerekiyor. Bununla ilgili koşulları da yine değerlendirmeniz lazım. Mutlaka şantiye şefinizle bu durumları istişare edin. Hafriyat tamamlandıktan sonra ve zemin tesviye edildikten sonra çalışma payları ile beraber temel alanında artık grobeton dökebilirsiniz. Grobeton konusuyla alakalı detayları yine açıklama bölümünde bıraktığım linkten okuyabilirsiniz. Ardından da temel izolasyonuna geliyor sürecimiz. Tabii temel izolasyonu konusunda da iki tane yönteminiz var bizim yönetmeliklerimize göre. Ya yüzeysel yalıtım tercih edeceksiniz ya da yapısal yalıtım tercih edeceksiniz. Eğer yapısal yalıtımı tercih edecekseniz bir temel izolasyonu dediğimiz bohçalama tarzında şeyleri yapmanıza gerek kalmıyor. Ama yüzeysel yalıtım yapacaksanız tabii ki bir temel bohçalaması yapmanız gerekiyor. İkisi arasındaki farkı ilerleyen zamanlarda kanal üyelerine özel olacak şekilde yayınlayacağım. Dolayısıyla kanal üyelerine özel ayrıcalıkları kaçırmamak için katıl butonuna basarak kanal üyesi olabilirsiniz. Yüzeysel yalıtım seçildiyse ve temel izolasyonu yapacaksanız, yani halk dilinde bilinen adıyla P3000 imalatı yapacaksanız ilk kat grobeton döküldükten sonra izolasyon için yalıtım membranı serilir ve halk arasında bilinen adıyla dediğim gibi P3000 imalatı yönetmeliklerimize göre bu yüzeysel yalıtım uygulamasının bir parçası. Tabii eğer yapısal yalıtım yapacaksanız bu adımı ve bir sonraki adımı geçebilirsiniz. Eğer yüzeysel yalıtım yöntemi seçilmişse, ki genelde bu seçiliyor bizim ülkemizde, 2 kat 3 milimlik membran uygulaması genellikle tercih ediliyor. Bir imalat yapacak, ardından da işte koruma betonu atacak. Bu koruma betonunda kava agrega bulunmamasına özen göstermek gerekiyor. Yani zaman zaman brüt C20 betonu koruma betonu olarak tercih ediliyor. İnce taneli agrega membrana zarar vermiyor ya da daha az zarar veriyor diyebiliriz. Tabii yapısal yalıtım tercih edildiyse bunun uygulamaları çok farklı. Tabii dediğim gibi bunları kanal üyeleriyle özel bir şekilde istişare edeceğiz. Ardından da temel atılması sürecine geliyoruz. Müteahhit firmanın kalıpçı ekibi kalıplarını kurar, akslarını belirler ve demirci ekibi demirini döşer ve temel imalatı
betona hazır hale getirilir. Ardından da tabii ki temel topraklaması ve bunun dışında işte gerekli tesisat işlemleri varsa beton dökümünden önce bunların da tamamlanması gerekir. Ardından da projesine uygun bir şekilde temel betonu dökülür. Temelle ilgili biliyorsunuz farklı seçenekler var. Tekil temel, sürekli temel, kirişli radye temel gibi. Bunlarla ilgili hazırladığım detaylı bir video vardı ve bu videodan sonra o videoyu da izlemek için sağ üstte bir link koyuyorum. O videoyu da bu videonun ardından izleyebilirsiniz. Orada da hangi temel tipini seçmeniz gerektiği konusundaki önerilerime kulak verebilirsiniz. Ardından eğer yapıda bodrum varsa tabii ki bodrum katın çıkılması gerekiyor. Burada da eğer sığınak yapısı varsa veya işte farklı bir durum varsa bunlara da mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor. Bu konuda da şunu önereceğim. Hala görüyorum, yani 2023 yılındayız ama hala görüyorum. Bodrum perdesi, betonarme perde yapmak yerine ne yazık ki tuğlayla perde yapanlar var. Yani tamamen gömülü bodrumlardan bahsediyorum. Artık bunları yapmamamız gerekiyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun dışında da eğer tam dolu bir bodrum perdeniz yoksa, yani yarım bodrum perdeniz varsa, su basman perdesi gibi, burada da kısa kolon oluşturmamak çok önemli. Burada da mutlaka proje müellifi inşaat mühendisinizle irtibata geçip eğer gerekiyorsa bu su basman perdeleriyle kolonlarınızı ayırmanız gerekiyor. Eğer o şekilde projelendirildiyse de bunları birleşik yapmanız gerekiyor. Yani bu konuda proje müellifiyle irtibat halinde olmak gerçekten çok önemli. Kısa kolon ne dediğinizi duyar gibiyim. Hemen çok kısa bir görüntüyü şu anda ekranda izleyeceksiniz ben konuşurken. Kısa kolon, bir kolonun serbest boyunun dış etkenlerle kısalaştırılması durumu ve bu kolonun çok fazla yük almasına neden oluyor ve bu da kolonda hasar oluşturuyor ve bu hasarlar genellikle de çok ağır hasarlar, hatta yıkıma kadar götürebilen hasarlar. Dolayısıyla bu konu çok hassas bir konu ve bu konuda da yine değinmem gerekirse de hani merdivenler var ya, katlara çıktığımız, o merdivenlerin de kolonlara bağlanmaması gerekiyor eğer o şekilde projelendirilmediyse, ki genellikle de %99 o şekilde projelendirilmiyor zaten. Sadece betonarme perde varsa merdivenler perdelere bağlanır ama onun dışında merdivenlerin herhangi bir kolon bağlantısı olmadan üst kata ulaşması gerekiyor. Bu konuya da mutlaka dikkat edin inşaatınız esnasında. Ardından da müteahhit artık kat betonlarını, kalıpçı ekibi kolon, kiriş ve döşeme kalıplarını kurar. Demirci ekibi bu yapısal elemanların demirlerini bağlar. İşte elektrik taşeronu beton atılmadan önce projesine göre borularını yerleştirir. İşte baca boşluğu, tesisat boşluğu gibi önemli alanların etrafına kalıp kurulur. Tesisat işlemleri burada yapılır ve kat betonları atılmaya başlanır ve kat betonları artık sonuna kadar gider. Yapınızın büyüklüğüne göre tabii ki kat betonları birkaç kat ilerledikten sonra aşağıdan tuğlacıları da başlatabilirsiniz. Ama küçük bir yapınız olduğunu düşünelim. Öncelikle kat betonlarını ilerlettiğinizi varsayalım. Tabii burada şu konu kafanızı karıştırıyor olabilir. Yani bazıları işte döşeme ile kolonları, yani döşeme derken döşeme ve kirişlerle kolonları birlikte beton döküyor. Bazıları bunları ayrı ayrı döküyor. Burada da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın önerisi bunların birlikte dökülmesi yönünde. Ancak birlikte döküm durumunda özellikle segregasyon konusu çok fazla karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla hani ben de hep birlikte döküm yapıyorum orada. Ayrı döküm yapmıyorum, yani çok nadirdir. Ama eğer kalıpçı ekibinizin bunu beceremeyeceğini düşünüyorsanız ya da o işçilik standartında işte segregasyonla kötü kolonlar, işte ne bileyim vibratör kullanamadık, şudur budur bahaneleriyle karşılaşacağınızı düşünüyorsanız kolonları ayrı dökmeyi de düşünebilirsiniz. Tabii bu konuda da yine inşaat mühendisi, şantiye şefinizin ve proje müellifinizin görüşlerini almak zorundasınız. Tabii kat betonları atılacak dedik ama bu konuda da beton kürlenmesi konusuna mutlaka değinmek istiyorum. Beton ilk 7 gün ıslak görüntüsünü hiç kaybetmeyecek şekilde sulanmalıdır eğer su ile kür yapılacaksa. Yani şeye falan kesinlikle aldanmayın. İşte sadece sabah akşam sulanır diyenlere aldanmayın. Öğlen sulanmaz diyenlere aldanmayın. Arkadaşlar, değerli büyüklerim, değerli küçüklerim, her kim beni izliyorsa, beton 7 gün boyunca, en az 7 gün boyunca ıslak görüntüsünü hiç kaybetmeyecek. Yani bunun öğleni yok, sabahı yok, akşamı yok. Islak görüntüsünü kaybetmeyecek. Yani bu çok zor anlaşılacak bir durum değil. Ancak hala bu konuda bazı hatalı bilgiler dolanıyor. Hatta bununla ilgili Yalova İl Müdürlüğü'nün bir web sayfası vardı ve orada da yine bu hatalı bilgiler dolanıyordu. Ben de tabii CİMER'e şikayet ettim bu durum ve o sayfayı kaldırmışlar. Yani bu konuda da teşekkürlerimi iletiyorum. Vatandaşı yanlış yönlendirmemek lazım. İlk 7 gün boyunca ıslak görüntüsünü hiç kaybetmeyecek. Ve sadece döşemeyi suluyorsunuz. Yapmayın. Sadece döşeme değil. Kolonlar, kirişler, yani her tarafı sulamanız lazım. Özellikle de kolonları sulamanız lazım zaten. Yani taşıyıcı olanlar kolonlar, döşeme yani. Kolonları özellikle çok iyi sulamamız gerekiyor. 7 gün boyunca ıslak görüntüsünü hiç kaybetmemesi gerekiyor. Kaba inşaat zemin kat seviyesinden bir üste çıktığında müteahhit firma hemen iş güvenliği ağlarını kurar. İş güvenliği ağları bir inşaatın olmazsa olmazıdır.
yüksekten düşme nedenli can kayıplarını önler. Bu konuda da Türk standartlarına uygun malzemelerin kullanılması ve uygun kurulumunun yapılması gerekiyor. Bu konuyu kesinlikle atlamayın. Hem asansör boşlukları hem merdiven boşlukları hem de dış cephedeki boşlukların hepsinin ağlarla örtülmüş olması gerekiyor. Şu anda da zaten ekranda görüntüleri görüyorsunuz. Betonarme imalatının tamamlanmasının ardından genel olarak önce mantolama işleri, ardından çatı işleri yapılsa da imar planlarımızda çoğunlukla son kat teraslı çekme katı olduğu için sadece teras katın, o da teras olduğu için iskele kurmaya gerek yok, mantolaması hızlıca yapılır ve çatı işlerinin önü açılmış olur. Bunu zaman kazandıran ufak bir tüyo olarak burada belirtmiş olayım. Bu aşamada dediğim gibi müteahhit firma çatıyı kurar, yağmur oluklarını takar, yalıtımlarını yapar, kaplama işlerini tamamlar. Bu konuda tabii detaylara dikkat etmek gerekiyor. Özellikle yalıtım detaylarına çok dikkat etmek gerekiyor. Şu anda ekranda bir fotoğraf göstereceğim. Bu fotoğrafta anlaşıldığı gibi teras seviyesinde sadece son katın mantolamasını yapabilirseniz çatı işleri için mantolamanın tamamen bitmesini beklemek zorunda kalmadan çatıyı kurmaya başlayabilirsiniz. Ancak tabii ki yapılaşmanız buna müsait değilse mantolamayı burada öne almanız daha doğru olacaktır. Gelelim tuğla işlerine. Az önce de dediğim gibi yani betonarme ile ilgili hani yapınız büyükse betonarmenin tamamlanmasını beklemeden tuğla işlerini başlatabilirsiniz ki pek çok yapıda da bu zaten tercih ediliyor. Ama işte küçük bir yapınız varsa belki buna çok ihtiyaç duymaya da bilirsiniz. Genellikle hani tuğla işleri betonarme 2-3 katı ilerledikten sonra alttan başlatılabiliyor. Tabii ben tuğla işleri diyorum ama işte tuğla olur, beams olur, gaz beton olur. Burada da tercih sizin. Burada tabii iyi bir tuğla metrajı, iyi bir ya da işte duvar metrajı çıkararak malzemenizi doğru miktarda sipariş etmeniz gerekiyor. Tabii az önce de dediğim gibi yani tuğla, beams, gaz beton gibi seçeneklerimiz var. Ancak hangisini tercih edeceğimiz konusunda kararsızsak sizler için küçük bir kılavuz hazırladım. Ve bu kılavuza göre de bu malzemeleri ağırlık konusunda, yalıtım konusunda, maliyet konusunda ve işçilik konusunda kıyasladım ve şu anda ekranda sonuçları görüyorsunuz. Ağırlık konusunda en hafif olan gaz beton ve buradaki duvar elemanının hafif olması biz inşaat mühendisleri için çok önemli. Çünkü bir yapı ne kadar hafif olursa deprem kuvveti de o kadar az etki eder binaya. Dolayısıyla ağır bir duvar malzemesinin kullanılmaması çok önemli. Yine bu aşamada da işte yalıtım için çift duvar örenler oluyor. Farklı işlemler yapanlar oluyor. İşte yığma tuğla örelim ya da işte daha kalın tuğla örelim, gaz beton örelim, beams örelim, sağlam olsun diyenler oluyor. Bunlar yapınıza zarar verir. Dolayısıyla bu aşamada gaz beton bir tık öne geçiyor. Yalıtım konusuna gelirsek yine gaz betonun çok önde olduğunu söyleyebilirim diğer muadillerine göre. Yani tuğlaya ve beams'e göre gaz betonun çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Maliyet konusuna gelirsek de tuğla burada ön plana çıkıyor. Çünkü tuğla diğer yapı malzemelerine göre yani gaz betona ve beams'e göre oldukça ucuz. Ve işçilik konusuna gelirsek de yine tuğlanın burada ön plana çıktığını söyleyebilirim. Çünkü kalifiye işçi bulmak tuğla konusunda çok daha kolay. Gaz beton ve beams konusunda nispeten daha zor. Tabii bu biraz da bölgesel faktörlere göre de değişiyor. Yani gaz beton ve beams'in yoğun olduğu, kullanımının yoğun olduğu şehirlerde de gaz beton ve beams konusunda kalifiye usta bulmak çok daha kolay. Ancak genel olarak Türkiye'yi baz aldığımızda tuğla bu aşamada da yine bir tık öne çıkıyor. Tuğla işleri tamamlandıktan sonra birinci grup tesisat işleri başlayacak. Bu aşamada elektrik tesisatı ve makine tesisatının altyapı işleri tamamlanır. Kablolama, sortiler, sıvı tesisatın hazırlanması vesaire bu aşamada gerçekleşir. Tabii tesisat işleri konusunda da şu anda ekranda bir fotoğraf görüyorsunuz ve bu fotoğrafa göre de projesi hazırlanıyor. Bunu da yerinde uyguluyorsunuz. Özellikle burada banyo konusuna değinmek istiyorum. Çünkü banyolar bacasıydı, kapının açılma payıydı derken diğer ıslak hacimlere göre yerleşimi çok daha zor yapılan mekanlar. Ancak banyoda da tabii olmazsa olmaz elemanlar için gerekli ideal ölçüleri bilirseniz banyo yerleşimi çok daha rahat bir şekilde yapılabiliyor. Özellikle vitrifiye olayı çok keyfe keder bir olay olduğu için bu videoda şimdi söyleyeceğim ölçüler standart malzemeler için olacak. Yani çok farklı klozet tipleri, çok farklı duş tipleri var, çok farklı banyo dolapları var. Ama yerleşim yapmadan, tesisatları hazırlamadan önce malzemelere karar verilmesi bu konuda size büyük kolaylık sağlayacaktır. Böylece ölçüleri bilirsiniz ve ona göre yerleştirirsiniz. Mesela şu anda ekranda bir proje fotoğrafı gösteriyorum. Bu fotoğrafta da görüldüğü üzere mesela bu banyoda 90'a 90 duş, klozet ve lavabo var. İstenirse çamaşır makinesi koyabileceğim yer de var. Ancak bu proje ofis projesi olduğu için buna gerek görmemişim. Ve 90'a 90 duş yerine cam bölmeyle 90 santim genişliğinde duvarı tamamen kapatacak şekilde duş yapmaya karar vermişim ben burada. Klozet için gerekli rahat ölçü olan 80 santimi sağlamışım ve kalan ölçü de lavaboya kalmış. Yani burada 80 santim derken işte klozet için yani klozete oturan kişi için ayak açma payı, bacak açma payı vesaire bundan bahsediyorum.
Ve burada da lavabo için küçük bir lavabo payı kalmış 82 santimlik. Tabii lavabo ölçüsü biraz daha rahat çünkü farklı ölçülerde çok fazla model var. Ardından da pencerelere kör kasa takılması gerekiyor. Bu aşamada müteahhit firma pencerelere kör kasa takar. Tabii artık pek çok yapıda maliyetten ötürü kör kasalar yok ama kör kasa sağlıklı bir durum. Takarsanız iyi olur. Tesisat işlerinin birinci grubu tamamlandıktan sonra müteahhit firma çimentolu kaba sıva veya çelik sıva, alçı, saten alçı vesaire işlerini yaptırır. Yani sıva işlerini yaptırır. Çelik sıva dedim bu arada. Çelik sıvanın kara sıvadan farkı ne? Bunu da çok kısa bir şekilde burada özetleyeceğim. Çelik sıva makineyle atılabilen aslında bir çimentolu sıva türü, hazır sıva türü ve aslında kaba sıvaya göre, çimentolu kaba sıvaya göre işleri, şantiyeri çok hızlandıran bir seçenek. Dolayısıyla çelik sıva ile ilgili hazırladığım bir yazı vardı. Çelik sıva ile ilgili bilgi sahibi olmak istiyorsanız aşağıya yine link bırakıyorum. O linkteki yazıyı inceleyerek de çelik sıva hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Tabii sıva işleri dedik ama sıva işlerinde betokontakt faktörüne yani brüt beton astarı faktörüne çok dikkat etmelisiniz. Yani pürüzsüz betonarme yüzeylere yaptığınız sıvalar ileride dökülebilir ki bu benim de başıma gelmiş bir durum. Çok küçük bir alanda beton kontakt sürülmemiş ve bu benim de gözümden kaçmış. Dolayısıyla binayı teslim ettikten 4-5 yıl sonra o bölgede bir tabandaki alçının düşmesine şahit olduk. Tabii bu prestij açısından kötü bir durum oluştu. Hızlı bir şekilde durumu telafi ettik ancak yine de bu durumun gözümüzden kaçmaması gerekiyordu. Dolayısıyla brüt beton astarının bütün pürüzsüz yüzeylere sürüldükten sonra sıva işlemlerinin başlanması gerekiyor. Ayrıca genellikle alçı ekipleri bu işi yaptıkları için bu aşamada söylemekte yine yarar var. Alçıpan ışık bandı gibi işlemler saten alçıdan önce yapılır. Alüminyum asma tavan uygulamaları ise sıva işlerinden sonra ama şaptan önce mutlaka yapılmalı. Geldik mantolamaya. Mantolama işleri kör kasaların takılmasının hemen ardından yapılabilir. Çünkü içerideki çalışmayla dışarıdaki çalışmanın birbirine engel olacak bir durumu yok. Bu aşamada dış cephe önce sıvanır, ardından mantolama köpükleri yapıştırılır. Fileli yalıtım sıvası çekilir ve mantolama işlemleri tamamlanmış olur. Tabii bu aşamada dış cephede süslemeler, kat silmeleri, söveler vesaire konur. Bunlarla ilgili de yine çok detaylı bir video hazırlamıştım. Bunu da yine sağ üstteki linke bu videodan sonra tıklayarak izleyebilirsiniz. Biz son iki projemizde dış cephe çalışmalarında yani mantolama ve mineral sıva boya işlemlerinde hep Adem Usta ile çalıştık ve kendisinden de çok memnunuz. Gelin bu işin detayları ile ilgili Adem Usta'ya kulak verelim ve kendisi bu işin inceliklerini bizimle paylaşsın. Taş yünü montalama işçiliğini yapıyoruz. Önce analarımızı çekip aralarına kaba sıvasını doldurduk. Arkasından taraklayarak şekilde taş yününü. Öbekleme olmaz. Taş Neden yününü. öbekleme olmaz taş yününde? Komple bence tutması lazım. Ağır malzeme olduğu için. Ağır malzeme. Öbekte zaten üzerinde de tozlu bir tabakası var. Onunla bağdaşması için biraz tarakla yedire onu sağlam bir şekilde ancak ona kanaatim var bence. Bir gün kuruduktan sonra buna dübel atacağız. Köşelerden. Ortadan 2 tane. Bunu biraz daha dübel kullanırsak tabii daha iyi olur. Bunları kurduktan sonra bir gün sonra da filesini çekeceğiz. Taraklayarak yine. Ondan sonra ertesi gün bir daha ikilemesini yapacağız üzerine. İkiledikten sonra, kurduktan sonra mineral, çizgi doku üzerine ne istiyorsak ondan sonra dekoratif sıvalarla işlem devam edecek. Mantolama imalatında dikkat edilmesi gereken ayrıntılar neler? Ayrıntılar, file çekerken bilhassa filelerin üst üste binmesi lazım en aşağı 10 santim üzerine. Mesela bıçaktan keserken de file üst üste biniyor ama adam bıçaktan üzerinde kesiyor. Altındakini kesiyor. Halbuki bıçaktan kesmiş oluyor. 2 fileyi de yine bir orada ayrım yapıyor. Fileyi ayrı keserse daha iyi olur bu konu. Bu fileyi üstüne 10 santim bindirdik. Tamam, bindirdik. Bunu bıçağı bunun üzerine böyle çekersek İkisi de kesilmiş olacak filelerin. bu şekilde aynı bu çizgiyi verdik biz buraya. Tamam. Yani bir üstte bindirdiğimizin bir manası kalmadı. Evet, kalmadı. Bunu ayrı kesip yapıştırırsak Anladım şimdi. bu konuda daha iyi olur. Ondan sonra bu taş yününün su görmemesi lazım tabii yağmurdan şeyden. Yağmurlu havalarda artık nasıl dikkat eder arkadaşlar? Arkada buranda olur cephede şeyde. Yani buna dikkat etmeleri lazım. Islandığı zaman zaten fonksiyonu yitiriyor taş yünü. Peki taş yünü mü, karbonlu EPS mi yoksa XPS mi? Hangisi sence daha sağlıklı? Karbonlu XPS'in dansısı yüksekse o bence daha iyi derim. Mesela kalın en aşağı 6'lıktan 10'luğa kadar. Mesela ben Kütahya'da çalışıyorum. Kütahya'da bir yer yaptım. 15 santim köpük yaptık. Çok da güzel oldu. Karbonlu EPS mi kullandınız? Karbonlu EPS kullandık. Tabii onların çeşitli olanları var. Bunlarla alakalı maddi yönden alıcının şeyine bağlı, onu iyi yönden ne düşünür bilmiyorum yani onu kendi. Peki taş yünüyle ilgili ne düşünüyorsun? Yangına karşı olan avantajıyla alakalı olarak. Bu yangına tabii. Bunları zaten o yaptığım yerde de cam kenarlarına 30'ar santim taş yünü döndük. Camlardan yangın çıktığı için
EPS 15 santimli ortaları yaptık. Her 30 santim cam kıyılarından etrafını 4 köşe döndük. Aralarda da kas silmesi attık, taş yünü. Öyle de yapanlar var. Öyle de değerlendirebiliriz. Zaten yangın yönetmeliğine göre pencere kenarlarında mutlaka EPS olmaması gerekiyor. Yanıcı madde olmaması gerekiyor. 30 santim taş yünü döndük. Bu arada şu konuya mutlaka değinmek istiyorum. Yangın yönetmeliğimiz var bizim. Ve bu yangın yönetmeliğine göre de sizin dış cephede kullanabileceğiniz malzemeler sınırlı. Yangın yönetmeliği ile ilgili özellikle yüksek yapı inşa ediyorsanız zaten taş yünü kullanmak zorundasınız. Orta yükseklikte bir yapı inşa ediyorsanız en azından pencere etraflarıyla zemin kattaki 1,5 metrede yine taş yünü kullanmak zorundasınız. Bununla ilgili hazırladığım çok kısa bir animasyon vardı. Onu kısaca ekrana getireyim, ardından devam edelim. Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğin 27. maddesine göre bina yüksekliği 28,5 metreye geçen binalarda en azından A2 sınıf malzeme kullanılması gerekiyor. Bu da bizi taş yünlü levhaya yönlendiriyor. Bina yüksekliği 28,5 metreden az olan binalarda durum nasıl? Bunda da 6,5 metre ile 28,5 metre arasındaki bina yüksekliğine sahip binalarda en azından C sınıfı malzeme kullanılması gerekiyor. Bu da bizi karbonlu EPS gibi malzemelere veya taş yünlü malzemeye yönlendiriyor. Gelin EPS malzemeye yakından bakalım. EPS malzeme tek başına değerlendirildiğinde E sınıfı malzeme olsa da sistem haline değerlendirildiğinde birinci kat sıvası, ısı yalıtım yapıştırıcısı, yalıtım levhası, mineral boyası, sıvası boyası derken bu bizi B sınıfı malzemeye götürüyor. Hatırlayacağınız gibi en azından C sınıfına ihtiyacımız vardı. Yani genel manada kullanılması uygun. Ancak pencere etraflarında ve giriş kattaki 1,5 metrede kullanılması hala uygun değil. Buralarda hiç yanmaz malzemeye ihtiyacımız var. Yani yerden 1,5 metrelik giriş kattaki bölümde ve pencere üstlerinde 30 santimde, yanlarda 15 santim enindeki bölümlerde yine hiç yanmaz malzemeye yani taş yünlü levhaya ihtiyacımız var. Peki bitişik nizam binalarda uygulama nasıl olmalı? Buralarda da yandaki az katlı binanın çatı hizasındaki bölümün tamamen hiç yanmaz malzemeyle kaplanması gerekiyor. Bantolama işleri tamamlandıktan sonra dış cephe boyanır ve iş iskelesi sökülür. Tabi adım adım şap aşamasına yaklaşırken son aşama olarak yerden ısıtma boruları döşenir. Yerden ısıtma konusu oldukça teknik bir konu ve mutlaka dikkat edilmesi gereken bir takım ayrıntıları var. Tesisatın verimli bir şekilde çalışması için ne yapmanız gerekiyor? Yine bununla ilgili de hazırladığım bir videoyu aşağıya link olarak bırakıyorum. Ve o linke tıklayarak yerden ısıtmada yapmanız gerekenleri ve yapmamanız gerekenleri detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Bu arada yerden ısıtma konusunda da şap yalıtım bandı konusuna mutlaka dikkat etmenizi öneriyorum. Çünkü bu sayede özellikle ses konusunda, ses yalıtımı konusunda büyük bir fark yaratmış olacaksınız. Yani katı cisimler sesi çok hızlı ilettiği için aslında o şap attığınız bölüm yüzer bir havuz içerisine kalmış oluyor. Yani örnek veriyorum, burada bir şap yalıtım bandıyla duvar ile şapı yalıtmış oluyorsunuz. Ve işte eğer şapın altında bir köpük imalatınız varsa onu da alt kattaki betonla yalıtmış oluyorsunuz. Dolayısıyla burada ses yalıtımı konusunda büyük bir artıya geçmiş oluyorsunuz. Şap yalıtım bandı bu konuda çok önemli. Geldik birinci kilometre taşına, yani şap atılması. Burada şöyle bir işlem yapacağız. Banyo, koridor, odalar ve şu görmüş olduğunuz daireler arasındaki hol hepsi aynı kodda olacak. Arada hiçbir eşik, basamak hiçbir şey olmayacak. Kesinlikle. Dümdüz olacak. Yani en ufak bir kod farkı olmayacak. Asla. Bütün zemin, banyo, tuvalet, daireler ve koridor hepsi 60'a 120 seramik olacak. Evet. Şimdi ne yaptık? Buradan kodumuzu aldık. Şurada asansörümüzün koridora seramik yapıldıktan sonra asansörün eşiğiyle seramik aynı hizada olacak. Kesinlikle evet. kod farkı olmayacak. Evet. Bu yüzden buradan kodumuzu aldık ve bütün odalara, dairelere, her yere taşıdık buradan. Yani aslında biz asıl kodu buradan almış Evet. olduk. Yani asansöre göre Evet. dizayn etmiş olduk. Evet. Asansörü de zaten bunu hesaplayarak yerleştirmiştik. Kesinlikle aynı ona göre yerleştirdik. Böylece süreci tamamlamış olduk. Hepsi oldu. Şimdi her odanın iki tarafına, karşı taraflara kod aldım. Arkadaş elindeki kod çubuğuyla +1 kodu. Evet. +1 kodunu aldık. Ona göre arkadaş, düzlemeci arkadaş buna göre işte elindeki kod çubuğuyla kodlar alıyor. Mastarı çekiyor. Perdahçı arkadaş da hafifçe perdah çekiyor. Neden hafifçe perde çekiyor? Bundan dolayı kullanmış olduğumuz kum, aksiyon kumu biraz yumuşak. Eğer hemen şapı döker dökmez, mastarı çeker çekmez perdar yaparsak kodda bozulma meydana gelir. Evet. Kodda bozulma meydana gelmemesi için hafif biraz kendisinin şapın çekmesini bekliyoruz. Akabinde hafifçe helikopteri getiriyoruz perdar makinesine, üzerindeki pürüzleri alıyoruz, bu şekilde bırakıyoruz. Şimdi alttan ısıtmada veya normal zeminlerde
şap atarken önce kafanın altındaki plastik malzemelerin ayaklarının olması gerekiyor. Pabuçların. Gördünüz. Şu pabuçlar plastik yani öyle mi? Bunlar. Plastik mi bu? Tabii bunlar plastik. Bir kere bu üç ayağın kesinlikle altında bu pabuçların olması gerekiyor ki hem şu borulara, varsa açıkta elektrik boruları, en önemlisi de alttan üstündeki borular zarar görmesin. Yoksa zarar görebilir onlar. Tabii zarar görebilir. Yani tek bir yerden bırakmamak lazım. Onun akabinde şaptan önce mutlaka pot almak lazım. Kot almak lazım. Pot almak lazım. Hatta pottan önce de mutlaka su testi yapılması gerekiyor. Evet. Özellikle görmüş olduğu su tesisatı malzemeleri. Evet. Alttan ısıtmalarda çok sorun çıkmıyor ama su tesisat malzemelerinden mutlaka su testinin yapılması gerekiyor. Test alınması gerekiyor. Kokun alınması gerekiyor. Onun akabinde şu görmüş olduğunuz yalıtım, ses ve yalıtım malzemesini de kullandığınız zaman bu görmüş olduğunuz daire şapa hazır hale geliyor. Evet. Bunun akabinde geri kalan iş tamamen şapçının ustalığına kalmış bir şey artık. Evet. Buraya kadar müteahhitin yapması gereken, bundan sonra da şapçı olarak bizim yapmamız gereken. İnşaatın kilometre taşlarından biri olarak kabul edilen şap betonu atılır. Şap kotu konusunda asansör ve merdiven kotları büyük önem arz eder. Şap atıldıktan sonra duvar ve tavan kaplaması işlemlerine geçilir. Seramik, boya, duvar kağıdı gibi işlemler şap atıldıktan sonra yapılabilir. Şaptan sonra sırası gelen işlerden biri de seramik kaplama işi. Seramik ve laminat kaplamaya hususi tek maddede değinmiyorum. Çünkü seramik kaplama işleri pencereler takılmadan önce de yapılabilir. Çünkü seramikler olası bir yağmurdan etkilenmezler. Ancak laminat kaplama yapmadan önce mutlaka pencerelerin takılması gerekiyor. Çünkü şiddetli bir yağmurda bütün laminatlar zarar görebilir ve bunu istemeyiz. Seramik işini bize anlatır mısın? Yani duvar seramiği, taban seramiği, seramik seçerken nelere dikkat etmek gerekiyor? Şimdi seramik seçiminde ilk önce büyük ebatlarda, yerden ısıtma olan alanlarda kombine sistemi çalışması gerekiyor. Kenarlarda yaklaşık 1 santim boşluk bırakmak gerekiyor duvar kenarlarında. Oralardan sonra silikonla dolgu yapılması gerekiyor. Kapı geçişlerinde biz odalara bağımsız çalışma yapar diye kapı geçişlerinde de aynı şeyi köşeme yaptıktan sonra flex lekesi yine işte mastikle ya da polimastikle doldurmaya özen gösteriyoruz. Duvar seramiklerinde de beyaz seramik kullanırsak beyaz yapıştırıcı kullanıyoruz. Büyük ebat seramiklerde illaki flex kullanılması gerekiyor. Bir de yapıştırıcının flex olmasına özen göstermek gerekiyor. Büyük ebatsa illaki yerden ısıtmaysa C1T2 seramiklerin üzerindeki logolar vardır, numaralandırma. C1T2 illaki olması gerekiyor. Bu olmazsa zaten seramik şişeler. Peki Fatih Usta, şimdi az önce sen dedin ki biz burada birazdan şu boş bıraktığımız yerlere, yani duvarlarla seramiğin arasındaki yerlere, o 1 santimlik yerlere silikon çekeceğimizi söyledin. Bunun sebebini izleyicilerimiz merak ediyor. Şimdi yerden ısıtma ve büyük alanlarda seramikler çalışma yapar, hareket eder yani. Eğer o kenarları derz dolguyla doldurursak, derz dolgu sert malzemedir, çimento esaslıdır. Herhangi bir hareket olduğu zaman derz dolguyu patlatma seramiği şişirebilir. Ama kenarlara mastik veya poliüretan mastik çekilirse o malzeme esnektir. Herhangi bir hareket olduğu zaman çalışma alanındaki sürtünmeyi, çarpışmayı engeller, seramiklerin patlamasını engeller yani. Duvar diplerindeki boşluk o yüzdendir. İlla ki çalışır seramik yani. Yerden ısıtmada sence seramik mi daha kullanışlı, yoksa yani kullanışlı derken daha verimli, ısıl verimlilik açısından soruyorum, yoksa laminat, parke veya diğer alternatifler mi? Yerden ısıtma alanlarda en çok verimli seramik veya taş olursa verim alınır. Laminatta biraz daha verim düşüyor çünkü kendimiz de kullanıyoruz. Seramik olan alan daha çok ısınıyor. Laminat biraz daha ısıyı yaymıyor. Aralarında boşluk olmadığı için laminat ısınmıyor. Seramik daha verimli yani ayardan ısınıyor. Seramik daha verimli. Gelelim alüminyum kompozit cephe işlerine. Yani tabii ki her projede bu yok, ancak projenizde alüminyum kompozit cephe kaplaması varsa bu aşamada alüminyum kompozit cephe kaplaması işlerini yaptırabilirsiniz. İlk önce binayı multi marka lazerimizle tarattık. Hata var mı yok mu diye. Sıfır hatayla arkadaşlar işini yapmış montalamacılar. Biz de ona istinaden cephemizi, çeliğimizi lazer alıp ankalajlarla, 200'lük ankalajlarımızla 120'lik biberlerle montaladık ve sağlı sollu arkalı önlü kaynaklarla güçlendirdik. Böylece karkasımızı oluşturduk. Allah nasip ederse bir hafta sonra da montajımıza başlayacağız, kompozit montajımıza. Kompozitlerimizde Saray marka kompozitler. İnşallah çok güzel bir işçilik çıkacak. Elimizden geldikçe en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Peki Mehmet Ustam, şimdi burada karkası oluştururken işte kaynaklarken bir çekme problemi oluyor, bir şeyler oluyor, bir senin doğrultun kayıyor. Bunları nasıl toparlıyoruz? Bu konularda bize detay
detay verebilir misin? Bunları da atmış olduğumuz ankalajlarla sağlamlayarak kaynakların arkalı önlü yaparak çekmesini engelliyoruz. O yüzden elimizden geldiğince dikkat etmeye çalışıyoruz bu türlü şeylere. Güzel bir şekilde işi çıkarmaya gayret edeceğiz inşallah. Peki şimdi burada kullandığımız profiller kaça kaçtı bunlar? Bunlar 30'a 40, 1,5 milim çeliğimiz kendisinden boyalı. Normalde 40'a 40'lar da var. Daha incesi de var ama bu projeye bunu uygun görmüşler mimarlarımız. Bundan alakalı çalışma yaptık. Alüminyumda alt karkas çok önemli kompozit işinde. Karkas, çelik karkas ipinde, terazisinde güzel olduktan sonra, altyapı iyi olduktan sonra, sağlam olduktan sonra kompozit yerine şıkır şıkır oturur. Zorluk yaşamazsınız kompozitte. Daha güzel olur. Kompozitinde görünüşü de güzel olur. Her şey daha iyi olur yani. Bir önceki maddede de değindiğim gibi laminant kaplama yapmak için pencerelerin takılması gerekiyor. Ama pencerelerin de alüminyum kompozit kaplamadan sonra takılması gerekiyor. Çünkü aksi halde iki dezavantaj ortaya çıkıyor. Bunlardan ilki PVC pencereye kaynak sıçraması durumu. İkincisi ise PVC pencerenin kayıtlarının alüminyumun arkasında kaybolması durumu. Yani pencere pervazının 2-3 santimlik bölümü alüminyum kompozitin arkasında kalıyor ve nahoş bir görüntü oluşuyor. Alüminyum kompozit kaplama işlerini mantolamadan sonra başlatabilirsiniz. Geldik pencere işlerine. Alüminyum pencere sövesi işleri tamamlandıktan sonra PVC kasaları takılır ve PVC pencere işlerine birçok önemli detay bulunur. PVC markası seçiminde, PVC serisi seçiminde, cam seçiminde gerçekten çok önemli ayrıntılar var. Bazı PVC markalarını kıyaslamak istiyorum. Bunlara da Adopen'e bağlı olan, yani bir zamanlar en azından bağlı olan ama artık kendine ait bir markası olan Penwood markasıyla başlayacağım. Bu Penwood markası esas olarak Adopen'e bağlı. Yani eskiden Adopen Penwood 750 serisi diye geçiyordu. Şimdi Penwood ayrı bir marka oldu. PVC doğramaların yalıtkanlık değerleri görünüyordu. Yani ısıl geçirgenlik değerleri görünüyordu. Tabi bu değerler 3 odacıklı doğramaların değerleriydi. Günümüzde ise en az 5 odacıklı PVC doğramalar tercih ediliyor. Ve örneğin bu Penwood serisinin 5 odacıklı PVC pencerelerinin ısıl geçirgenlik katsayıları, yani UF dediğimiz frame 1.1 ve camlardaysa bu UW dediğimiz window 0.89 bandında. Yani burada baz alacağımız değer ve diğer markalarla kıyaslayacağımız değer UF değeri. Adopen Penwood serisinin UF değeri ise gerçekten oldukça iyi görünüyor. Şimdi diğer markalara kısaca göz atalım. Winsa markasıyla başlayalım. Winsa'da 5 odacıklı 70'lik serilerde bu değerler, yani UF değerleri 1.4 bandında geziyor. 7 odacıklı Revotek Gold serisinde bu değer 0.98'e kadar düşse de 5 odacıklı 70'lik serilerin ısıl geçirgenlik değerleri bana kalırsa bir tık yüksek. Bunu da şu anda ekranda görebiliyorsunuz. Gelelim ürüne ismini veren ve herkesin o şekilde andığı Pimopen markasına. Pimopen Nirvana serisinin 5 odacıklı 70'lik seriler için resmi web sitesinde değerleri paylaşılmamış. Ancak 6 odacıklı 80'lik Nirvana serisinin UF değeri 0.95 bandında. Bu değerle 5 odacıklı serilerin değeri 1 olmadığı için birebir kıyas yapmam mümkün değil ama 6 odacıklı serinin değeri Winsa'nın 6 odacıklı serisi olan Dorado Gold'a göre oldukça iyi. Pimopen'in 5 odacıklı serisinin ısıl geçirgenlik değerinin de Adopen Penwood serisiyle yakın olduğunu düşünüyorum. Şimdi gelelim Egepen Diconic Zendov serisinin ısıl geçirgenlik katsayısına. Şimdi Egepen Diconic 5 odacıklı 70'lik seri Zendov'un UF değeri 1.3 bandında. Yani Winsa'nın Dorado ve Safir serilerine göre geçirgenlik katsayısı bir tık daha iyi olsa da yine de Adopen'e ve Pimopen'e göre hala çok yüksek bir değer. Peki hangi PVC markası daha kaliteli ya da en iyi PVC doğrama markası hangisi diye soracak olursak. Şimdi aslında pek çok marka var. Ben burada sadece birkaç tanesini örnek olarak hani nasıl kıyaslayacağımızı en azından bir kriter olsun diye göstermek istedim. Sonuçta pencere dediğimiz olay PVC doğramadan ve camdan oluşan bir sistem. Ve bu nedenle bu değerlendirmeyi yaparken her ikisinde de en doğru malzemeyi kullanmak gerekiyor. Şimdi bir pencereyi düşünün. Yüzeyinin çok büyük bir alanı camdan oluşurken çok küçük bir alan PVC doğramadan oluşuyor. Bu nedenle ısı yalıtımı konusunda asıl faktörler aslında cam. Bu nedenle en iyi PVC doğrama markası hangisi sorusuna cevap vermek oldukça zor. Çünkü sadece yalıtım özelliklerini kıyaslayarak bir sonuca varmak adil de olmaz. PVC kesetindeki sistem, destek sacı veya işte destek sacı yerine kullanılan alternatif sistem detaylıca incelenmeli. Ve PVC işlerindeki bir diğer en önemli ayrıntılardan biri de şüphesiz ki işçilik. Geldik ikinci kilometre taşına, o da laminant parkeler. Pencereler de takıldıktan sonra sıra geliyor tabi laminant parkelerin kaplanmasına. Laminant parke odalara sıcak bir hava katan dayanıklı bir ürün. Laminant parke modelinin odanızda nasıl duracağını malzemeyi döşetmeden önce görmek istiyorsanız eğer bununla ilgili bir mobil uygulama var. Ve hangi laminant parkenin odanızda daha şık duracağına bu uygulama sayesinde karar verebiliyorsunuz. Kısacık bir görüntü ekrana getiriyorum. Size çok güzel bir programdan bahsedeceğim. Yıldız Entegre diye bir
program var ve bu programı indirdiğinizde odanın fotoğrafını çekerek hangi laminant parkenin sizin odanıza daha çok yakışacağını tespit edebiliyorsunuz. Laminant parkelerin tamamlanması şantiye için 2. kilometre taşı olarak kabul ediliyor. Neden? Çünkü laminant parkenin tamamlanmasının ardından artık mutfak dolapları, kapı gibi elemanların montajı yapılabilir hale geliyor şantiye. Mutfak dolaplarının seçimi oldukça önemli. Bütçenize göre, tasarımınıza göre membran, high gloss, lake, MDF lam veya akrilik gibi mutfak dolapları yaptırabilirsiniz. Mutfak dolaplarında doğal ahşap kullanımı güçlendirilmiş halleriyle bizlere 4 ayrı seçenek sunmakta. Lake, akrilik, high gloss ve membran. İlk konumuz lake dolap ve lake dolap yaptırmanın avantajlarıyla dezavantajlarına göz atalım. Lake dolapların avantajları şunlar: parlak ve süper pürüzsüz yüzeye sahip. Renk seçenekleri ve desen seçenekleri sınırsız. Kaliteli ve doğal görünüme sahip, dayanıklı, prestijli. Özellikle de üst segment projelerde lake mutlaka tercih edilen seçenek oluyor. Yenilenebilir ve çok tercih edilen country veya rustik mutfaklar için de uygun bir malzemedir. Şimdi lake dolapların tabii bir takım dezavantajları da var. Bunları da hemen göz atalım. Yüksek maliyete sahip olması sebebiyle lake dolapların en büyük avantajı tabii ki maliyet konusu ve sürekli olarak güneş altında kalırlarsa, yani güneş ışığına maruz kalırlarsa renk solması yapabilirler. Tüm bu özellikleri göz önünde bulundurduğumuzda lake dolaplara 10 üzerinden 10 puan veriyoruz. Gelelim akrilik dolaplara. Tasarımsal olarak güzel görünseler de membran kapaktaki gibi ya da lake kapaktaki gibi desen seçeneği yok. Çizilmeleri oldukça güç olan akrilik kapakların en büyük dezavantajı parmak izi gibi lekeleri belli etmeleri. Akrilik dolapların avantajları da var tabii ki. Parlak ve pürüzsüz yüzeye sahipler, güneş ışığına karşı dayanıklılar, çizilmeye karşı oldukça dayanıklılar. Akrilik dolaplara puanımızı da verelim. Puanımız 10 üzerinden 8. Gelelim high gloss dolaplara. High gloss dolapların avantajları görsel olarak göze hitap ederler, pürüzsüz yüzeye sahiptirler. High gloss dolapların dezavantajlarına gelecek olursak kenar bandı ile kaplanmak zorundadır ve kenar bandından ötürü köşelerde nem çekme ve şişme problemleri olabilir. Dolayısıyla high gloss malzemelere puanımız 10 üzerinden 4. Gelelim son olarak membran dolaplara. Membran dolapların avantajları şunlar: İstenilen renkte ve desende üretilebilirler. Lekelere karşı oldukça dayanıklıdırlar ve suya karşı ve ısıya karşı da yine dayanıklıdırlar. Ekonomiktirler ve pürüzsüzdürler ama lake kapaklar kadar değil tabii ki. Kenar bandına gerek yoktur ve bütün halde kaplanırlar. Çok tercih edilen country ve rustik mutfaklar için de yine uygun bir malzemedirler. Membran dolapların dezavantajlarına gelecek olursak da PVC folyonun soyulması ihtimali var ve yenilenemez kapaklar. Membran kapaklara puanımız 10 üzerinden 7. Geldik kapıların montajına. Siz de hissediyor musunuz bilmiyorum ama bu videoda sona doğru yaklaşıyoruz adım adım. Kapılar bir evin dekorunda oldukça önemli bir yer tutar. Özellikle küçük hacimlerde açık renk kapıların seçilmesi, büyük hacimlerde ise koyu renklerin seçilmesi sık tercih edilen bir durum. Lake kapıların puanı 10 üzerinden 9. Lake kapılar hem tasarım anlamında hem de kalite anlamında listemizin 1 numaralı kapıları. Uzun ömürlü ve dayanıklıdırlar. Özellikle de göze gerçekten iyi hitap ederler ve mimarların da zaten hemen hemen bütün prestijli projelerde doğrudan seçtiği bir kapı türüdür. Sınırsız model ve renk seçeneğine sahiptir. Lake kapının dezavantajlarına bakacak olursak da fiyat olarak pahalıdırlar ve çizilmelere ve kimyasal ürünlere karşı dayanıksızdırlar. Özellikle ıslak hacimlerde, banyo, tuvalet gibi hacimlerde bu hacimleri temizlerken suyla beraber kimyasal maddenin kapılara temas etmesinden özellikle kaçınmak gerekir. İkinci sırada PVC membran kapımız var. Bu kapıya da puanımız 10 üzerinden 8. Membran kapının avantajlarını şu şekilde sayabiliriz. Mimari olarak lake kapılar kadar olmasa da yine göze hitap ederler. Dayanıklıdırlar. Örneğin lake kapıda oluşan çizikler ve deformasyonlar PVC membran kapılarda daha az olur. Hatta olmaz da diyebilirim. Prestijlidirler. Bütün projelerde kullanılabilirler. Bakımları kolaydır ve uzun ömürlüdürler. İstenilen renkte ve çok geniş yelpazede modelde üretilebilirler. Camlı ya da camsız kapı olarak şekillendirilebilirler. Gelelim bir diğer kapı türümüze, Amerikan panel kapı. Amerikan panel kapıya puanımız 10 üzerinden 4. Oldukça geniş yelpazede renk ve model seçeneğinin olması en büyük avantajı. Hafif olması ve montajının kolay olması da yine en büyük avantajlarından ve istenilen renge boyanabilmesi de yine Amerikan panel kapının
avantajları arasında. Peki Amerikan panel kapının dezavantajları neler? Amerikan panel kapısı yani inşaat sektöründekilerin gözünde ya da işte yani bu işi biraz olsun bilen müşterinin gözünde var mı var kapısı. Yani hani kapı koymak için kapı koymuş gibi bir durumu var Amerikan panel kapıların. Alt segment projelerde kullanılır ve dayanıksızdırlar ve hatta yani ben şu an günümüzde en azından benim şehrimde yani orta segment projelerde ve üst düzey segment projelerde hiç görmüyorum artık. Yani neredeyse adını unutacağız. Gelelim bir başka kapı türüne, melamin kapı. Buna da puanımız 10 üzerinden 6. Ekonomik kapı çeşitlerinden biridir. Melamin kapının avantajlarına bakalım. Gerçek ahşap görüntüsü elde edilebilir ve dayanıklıdırlar. Her alanda kullanım için uygundurlar. Ama dezavantajlarına baktığımızda ise CNC'ye uygun değildir ve bu nedenle model seçeneği sınırlıdır. Geldik mermer kaplamaya. Artık herkes asansör kullanıyor. Yani merdiven kaplamaları çok da önemli değil. Buraları seramik bile kaplasak olur diyenlerden misiniz? Gelin sizi vazgeçirelim. Çünkü mermer kaplama binanın ortak kullanım alanlarının olmazsa olmazı. Gelin bu konuyla ilgili daha önce yayınladığım videoya kısaca göz atalım. Şimdi burada rıht nedir, basamak nedir, süpürgelik nedir bize izah edebilir misin? Tabii. Rıht demek buranın binanın birinci katla ikinci katının arasındaki kod yüksekliği. Her bir basamakta bunların yüksekliklerine yani şunlara rıht diyoruz. Doğru mu? Evet, doğrudur. Bunlara ne diyoruz peki? Bunlara basamak. Bunlara basamak diyoruz. Basamak diyoruz. Şunlar nedir? Bunların süpürgeliklerimiz. Süpürgelik. Yani süpürge kenarlarına süpürgelik. Şu bölümde döşeme bölümü oluyor o zaman. Döşeme, evet. Sağanlık bölümü, döşeme bölümü. Ayak basılacak yer. Şimdi alt katla üst katın yüksekliği alınır. Basamak adetince bölünür. Kaç adet basamak varsa ona göre böleriz ortada. Düz basamaklara akıntı veririz. Döner basamaklar, şu yelpaze basamaklarda ise fazla akıntı vermeden bunu eşit bir şekilde devam ederiz. Çıkarız yukarıya. Şunlar yelpaze basamak mı oluyor? Yani bu döner basamaklara biz yelpaze basamak mı diyoruz? Evet, yelpaze basamak. Peki şimdi bunlarda bir özellikle döner merdivenlerde şablonlu ve şablonsuz farkı var. Şimdi şablonlu biz burada yaptık. Yani tek parça bunlar. Şablonsuz olunca tabii biraz daha maliyetler düşüyor. Şimdi burada sen şablonu nasıl alıyorsun? Nasıl bunu hesaplıyorsun? Çünkü ölçüleri biz senden alıyoruz burada. Böyle bir şey, burada basamakların genişliğine göre ayarlıyoruz bunları. Herhangi bir usta, eğer kalıpçı bunu düşük kısa mesafe tuttuysa, eşit değilse bunu kendimiz eşitliyoruz onu. Şablona göre eşit bir şekilde ölçerek de kartondan şablon çıkaraktan bunu eşit bir şekilde dağıtaraktan devam ediyoruz yukarıya. Şimdi şuraya süpürgelik dedik. Şimdi eskiden buraya da limonluk yapılıyordu. Şimdi neden limonluk yapılmıyor? Yani o kültür neden kalktı? Şimdi şöyle bir şey. Eskiden yıkama işlemi vardı. Daha doğrusu yıkanıyordu. Yukarı aşağıya doğru döküle yıkanıyordu. Şimdi burada asansörümüz de var. Ayrıca basamak da var. Bir de artı biz bu limonlukları yapıştırdığımız zaman yapıştırıcılar özelliğini kaybediyor. 2 gün sonra herhangi bir şekilde bu yerinden çıkıyor. Allah göstermesin. Yani çoluk çocuğu olan bir kimsenin kafasına düşebilir. Veya büyük bir insanın kafasına düşüp de sıkıntı yaratabilir. O yüzden bunu iptal ediyoruz. Yani eskiden bir limonluk kültürü vardı. Şaldır şaldır merdivenler yıkanıyordu. Aynen. Şimdi artık paspas satılıyor zaten. Aynen. Artık limonluk kültürü kalmadı. Vardı kooperatif işte kapıcısı bilmem necisi vardı. Onları tutuyorlar da şaka şaka dikiyorlar da aşağı kadar. Şimdi o sistem kalktı artık. Şimdi zararlı bir şey yani. Bu da faydalı da bir şey değil. Evet İhsan Usta, peki pencerelerin önünde denizlik mermerlerimiz var. Evet. Bunlarla ilgili ne söylemek istersin? Yani bunları yaparken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Buradaki kritik ayrıntı nedir? Burada dışarıdaki duvarın dışında kalan kısmı önemli. Yani yukarıda yağmur yağdığında, su geldiğinde, karman oluştuğunda üzerinde kalmaması, aşağıya mermer üzerine aşağı inmesi gerekiyor. Akıntısı aşağıya doğru, tam tersi istikamette de aşağı doğru olması gerekiyor. Çerçeveye doğru değil de tam tersi istikamette olması gerekiyor. Bir de çıkıntısının mesela duvardan 5 santim, en aşağı 5 santim fazla olması gerekiyor duvardan ki yukarıda gelen su aşağı damlarken altında damlalık yapılıyor bunları. Damlalardan suyun direkt aşağı inmesi. Yoksa bu damlalık olmazsa duvara akar ve ileride boya, alçı, sıva gibi işler bozar, tandıraç çıkar. Ve iskana adım adım yaklaşırken işte merdiven korkulu, duvar kağıdı kaplamaları, kombi dolapları gibi tüm montaj işlemlerini bu aşamada halletmeniz gerekiyor. Ve son olarak da iskan konusuna geliyoruz. İskan bir diğer adıyla yapı kullanma izin belgesi, bir inşaatın bütün kurallara, fen kurallarına, sanat kurallarına ve imar yönetmeliğine uygun bir şekilde, statik projelere uygun bir şekilde inşa edildiğini gösteren bir belge. Tabii sadece bunlara uygun olması yetmiyor. Bir de yapının borçsuz olması gerekiyor. İskan almak için gerekli evraklar şunlar: İskan dilekçesi, mali ilişik kesme belgesi, asansör tescil belgesi, SGK'dan ilişkisizlik belgesi, telefon ankastre yazısı, tapu fotokopisi, iskan harçları dekontları, yapı ruhsatı fotokopisi, bağımsız bölüm listesi, röperli ölçü krokisi, hak ediş raporu, enerji kimlik belgesi, kaldırım yazısı, kanalizasyon görüşü, teknik uygunluk raporu, vaziyet ve bağımsız bölüm planı. Tabii bu konuda bir de kısmi iskan kelimesi karşınıza çıkabilir. Yine sağ üst köşede iskanla ilgili süreci anlatan videomu linkledim.
ve o linke tıklayarak iskanla ilgili tüm detayları öğrenebilirsiniz. Bu videoda bir binanın yapım aşamalarını kalem kalem izah etmeye çalıştım. Tabii ki her proje kendine özel, dolayısıyla her projede farklı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Havalandırma gibi detaylarla karşılaşabilirsiniz ya da peyzaj gibi detaylarla karşılaşabilirsiniz. Ben bu videoda bunlara değinmedim çünkü benim burada bahsettiğim inşaatımda bunlar yoktu. Ancak tabii ki bunun gibi pek çok farklı imalatla da yine karşılaşabilirsiniz. Bu biraz daha standart bir konut tipi için size bir kılavuz oluşturması için hazırladığım bir video oldu. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.